Herkese merhaba. Bugün herkesin sevdiği lahmacunu krep tavada hazırlıyoruz. Sizleri bekletmeden hemen yapılışına geçelim. İlk önce hamurumuzu hazırlıyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 3 su bardağı ılık su. Üzerine 6 su bardağı kadar un ekliyorum. Siz yine de kontrollü ekleyin. Bir spatula yardımıyla hamurun toparlanana kadar yoğuruyorum ve dezgaha alıp pürüzsüz olana kadar da tekrar bu şekilde yoğuruyoruz. Hamurumuzun kıvamı gördüğünüz gibi ne çok yumuşak ne de çok sert. Ceviz büyüklüğünde bezeleri ayırıp toparlayıp bu şekilde bir kaba alıp üzerini kapatıyoruz. Biz lahmacunun iç harcını hazırlarken hamurumuz da dinlenmiş olacak. 700 gram dana kıyma, sebzeleri de ikişer ikişer kullandım. Bu şekilde hepsini robottan geçirip aynı kaba alıyorum. Bir demet de maydanozumu geçiriyorum. Kıymamı ekledikten sonra tuz ve baharatları ekliyorum. Baharatları da birer yemek kaşığı kullandım. Siz eğer çok acı istemiyorsanız karabiber, pul biberi azaltabilirsiniz. Bu şekilde elimle yoğuruyorum. 1 çay bardağı kadar zeytinyağı, 2 yemek kaşığı salçayı ekleyip elimle iyice videoda da gördüğünüz gibi hamur yoğurar gibi yoğuruyorum. Bütün malzemelerin birbirine geçmesini sağlıyorum. Benim hazırladığım bu lahmacun 10 kişilik. Siz isterseniz malzemeleri yarıya da indirebilirsiniz. Hamurlarım dinlendi ve çok rahat açılıyor. Videoda da gördüğünüz gibi ister 2-2 isterseniz de tek tek açabilirsiniz. Bu şekilde aralarını iyice unlayıp üst üste alıp da açabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Kendi kullanacağınız tavanızın büyüklüğüne göre açabilirsiniz. 3-4 tane açtıktan sonra lahmacunumuzu yapıp pişiriyoruz. Çok fazla hamuru bekletirseniz hamurunuz iyice kendini salar ve elinizde kopmalar yaşayabilirsiniz. Çok fazla bekletmeden bir yandan pişirip bir yandan da açıyoruz. Videoda da gördüğünüz gibi ilk lahmacunumu tavanda hazırlıyorum. Bir buçuk yemek kaşığı yeterli olacak iç harcı. Bu şekilde kaşığınızın tersiyle rahatlıkla düzeltebilirsiniz. İyice düzelttikten sonra kapağını kapatıyoruz ve o şekilde 1-2 dakika pişirdikten sonra kapağını açıyoruz. Tekrar açık pişiriyoruz. Tekrar gösteriyorum. Diğer lahmacunları direkt açıp düzeltip elimle alıyorum. Ben 2 tavada hazırladım. Siz de yetiştirebiliyorsanız 2 tavada hazırlayabilirsiniz. İlk önce kapağını kapatıyoruz. Kendi buharında biraz piştikten sonra altı göz göz olunca lahmacunumuzu alıyoruz. Geri kalan lahmacunları da bu şekilde tamamlıyorum. Videoda da gördüğünüz gibi ilk lahmacunun pişmek üzere. Biraz bu şekilde pişirdikten sonra kapağını açıp açık bir şekilde lahmacunun ekmeği göz göz olunca alıyoruz. Bir spatula ile kontrol edebilirsiniz. Videoda da gördüğünüz gibi göz göz oldu ve farklı bir kaba alıyorum. Diğer lahmacunumu tavama alıp kapağını kapatıp pişiriyorum. Bu şekilde tavaya aldıktan sonra tekrar düzeltiyoruz. Kapağını kapatıyoruz. 1 dakika kadar kapalı pişirdikten sonra açıkta pişiriyoruz. Ekmeğimiz göz göz olunca bu şekilde üst üste gelecek şekilde lahmacunlarımızı kapatıyoruz.
Tavamızda kalan kırıntıları bir peçete yardımıyla siliyoruz. Ve kalan lahmacunları da bu şekilde bitene kadar devam ediyorum. Dediğim gibi size miktar fazla geliyorsa yarıya da indirebilirsiniz. Hem iç harcını hem de hamurunu yarı yarıya ölçülerini de videomun altında yazacağım. Hepsini bu şekilde tamamladım. Kalabalık misafirlerinize de hazırlayabilirsiniz. Biraz fazla yaptım. Benim misafirlerim vardı. Dediğim gibi siz de misafirlerinize davet sofralarınızı hazırlayabilirsiniz. Dışarıda tanesi çok pahalı olan bu lahmacun tarifini siz de evde çok pratik bir şekilde yarım saatinizi bile almayacak şekilde hazırlayabilirsiniz. Lahmacunun yanında mutlaka limon, domates, yeşillik, ayranla servis ediyoruz. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.